Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili örgü dostlarım. Yavaş yavaş yazlık ürünlere giriş yaptık. Önümdeki parça da onlardan biri. Bu defa çoğu videomdan, çoğu yaptığım parçadan farklı olarak kullandığım ip sarma bir ip. Biliyorsunuz çok yakın tarihte Bodrum Örgü Kampı'nda olacağım. Oradaki projemiz için sevgili sponsorumuz Bil Hayal Hobi bu ipi seçti. %100 pamuk bir ip ve yazlık ürünlere oldukça uygun bir ip. Ben 3,5 milim tığ kullanarak örüyorum. Siz de herhangi bir yazlık koton ipi kullanarak bu bluzu örebilirsiniz. Ben şimdi size kendi yaptığım ölçüleri belirtmek istiyorum. Bu bluz ön ve arka parça olarak çalışılacak ayrı ayrı, daha sonra da kollarını ekleyeceğiz. Motifleri oluşturup daha sonra bütüne geçiyoruz. Ben parçalardan birini ördüm. Her iki parçada birbirinin aynısı olacak. Hiçbir farkı olmayacak. Daha sonra iki parçada birleşecek bittikten sonra. Öncelikle beden olarak belirtmem gerekirse 36'dan 42 bedene kadar rahatlıkla uyum sağlayacak bir parça. Yanlardan büyütme yapabileceğimiz gibi benim 5 sırada hazırladığım, yan yana 5 sırada hazırladığım motifleri 42 beden üstü hanımefendiler mutlaka 5 değil 6 motifle çalışsınlar. Yapacakları tek şey farklılık, yanına 6. motifi ekleyip üste kurduğum modeli 6 motifin üstüne kuruyor olmaları olacak. Beden büyütmek, boyunu uzatıp kısaltmak oldukça kolay. Siparişini veren sevgili sahibesi biraz böyle kalça ortalarına doğru istediği için modeli şu şekilde uzuncana çalıştım. Kaç santim olduğunu söyleyeceğim. Daha kısa yapmak isteyenler bu vermiş olduğum sırayı şöyle 4, 1, 2, 3, 4 motif sırası değil de 3 motif sırası ile de örebilirler. Ben hemen size ölçü vermek istiyorum. Uzunluk ölçüsünü. Şöyle söyleyeyim. 59 santim gibi uzunluğu. Tabii omuz payı, etek ucu derken biraz daha uzayacaktır. Bunu da belirtmek isterim. Enine gelecek olursak ise enimizde şöyle bakın. Önüme yatırıp daha henüz hiç buharda tutmadım. Belki bir miktar buhar tutabilirim. 49 santimde şu aşamada enimiz. Yani 40 bedene kadar rahatlıkla uyum sağlayacaktır. Yanlarını bir tık fazla örerek 42 bedene kadar da uygun çalışabiliriz. Bunu da belirtmek isterim. Yapımına geçecek olursak, dediğim gibi ilk olarak motifleri örerek başlıyoruz. Her bir motifi ördükten sonra yanındakini örerken bir önce ördüğümüzde ekleye ilerliyoruz. Yani bunu örüyorum, bunu ördüm, bunu örerken, bitirirken buna eklendim. Bunu buna derken beşerli parçalar hazırlıyoruz. Şu şekilde her büyük parçamız için. Şimdi her büyük parça için bundan 2 tane öreceğim ya. 4 adet hazırlayacağım. 5 motifle, yani 20 motiften oluşacak. Şöyle bir parçam, onu göstereyim. Bunu bitirdim. Şimdi ne yaptım? Motiflerimi şöyle hemen alıyorum önümden. Şöyle bakın. 3 ve 4 adeti ördüm. 5.'yi birlikte öreceğiz çünkü. Nasıl yaptığımı size göstermek istiyorum. O zaman beraberce motifleri eklemeye başlayalım. Dilerseniz motife zincir çekerek başlayabilirsiniz. 6
7 zincir yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum ama hani deneyerek tam ölçüyü bulmanız da mümkün, ama ben her zamanki gibi yine sihirli halka içine çalışacağım. Bu defa genelde görmüş olduğunuz videolarımdan biraz farklı çalışacağım ki ortalarını sağlamlaştırabilmek adına. Şimdi ipi bakın oldukça uzun bırakıp buradan parmağıma doluyorum ve bir kez daha doluyorum. 2 kere doladıktan sonra uzun bir parçayı da aşağıda bırakıyorum. Daha sonra 3,5 milim tığ demiştim biliyorsunuz. Tığımı içinden sokup ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafında döndürüp arkasından da geçirdiğim iple ilk yalancı trabzanımı örüyorum. Daha sonra yanına 29 tane, toplamda 30 tane ikili trabzan öreceğim. Bu sihirli halka ile oluşturduğum boşluğun içine 4 5 pardon burada kaçırmışım 5 sihirli halkamın büyüklüğü benim için gayet ideal. Hiç küçültmeden içine 30 tane ikili trabzanımı örüyorum. Şöyle göstereyim bakın. Şu kısımdayız. Tamamlayıp geleyim. 30 taneyi ördükten sonra burada ilk örmüş olduğum yalancı trabzanın tepesine gelip batıyorum. Daha sonra bu arkadaki sihirli halkadan gelen ipi de tığımın üstüne alıp bu iple arasından kaydırarak geçiriyorum. İlmeğimin de o trabzanın üstüne geldim. Şimdi 2 zincir çektikten sonra ilk başlarken şöyle uzuncana da ilmeğimi yukarı çekiyorum. Etrafında döndürüp gene bu ipi bu ilmeğin arkasından alıyorum ve tığımda bu şekilde tutuyorum. Daha sonra tığımın üstüne 2 kere doladığım ipimi yandaki trabzanın tepesine batıp 1 2 çıkıp tığımda ilmekleri tutuyorum. Yeniden 2 kere doluyorum. Yine yandaki trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 çıkıyorum. Bütün ilmeklerin içinden ilmeğimi çıkartıp 7 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7. Yeniden tığın üstüne ipimi 2 kere doladıktan sonra hemen sıradaki trabzanın tepesine batıp bu arada arkadaki ipin de üstüne örerek arada kaybediyorum. Yine 2 kere de çıkıp tığımda 2 ilmeğimi tutuyorum. 2 kere doluyorum. Yandaki trabzana batıp tepesine 2 kere çıkıyorum. Tığımda bekletiyorum. 2 kere doladım. Trabzanın tepesine battım. 1 2 kere de çıktım. Bütün ilmeklerin içinden ipi kaydırarak geçirip yine 7 tane 5 6 7 zincirimi çekip 2 kere tekrardan doluyorum. İşte bu yapraklardan diyeyim, çiçeğin yaprakları gibi düşünecek olursak aslında badem üçlü trabzanlarla 2 kere dolayıp 3'te çıkıyoruz. Yani üçlü trabzanları kullanarak bademler örüyoruz. Bunlar da yaprak formuna geliyor. Bunlardan 10 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arada hep 7 zincirim var. 1, 2. 2 kere doladım yine. Sonuna kadar bu şekilde aynı işlemi tamamlayacağım. Ve böylelikle ilk çiçeğimizi beraberce örmüş olacağız. Bakın arkadan ipin üstünü örerek arada kaybediyorum. Son yaprağı da ördükten sonra yine 7 tane zincirimi çekiyorum. Ve burada ilk örmüş olduğum yaprağın tepesine gelip batıyorum. İlmeği de içinden geçirdikten sonra bir kere zincir çekip kitleyip keseceğim. Ve ilk çiçeğimi böylelikle yapmış oldum. İpi kestikten sonra ince bir tığla
Hemen bu ipi şuradaki boşluktan arkaya alıyorum ve buradaki ilmeklerin arasından gizleyerek, çok fazla çekmeden, bakın şöyle elimle düzelterek, arasından kaydırarak, bakın şu şekilde ince ince, minik minik, nereye kadar alacağım göstereceğim şimdi size. Şöyle elimle de düzeltiyorum formu bozulmasın diye. Alta kadar geldim. Bir tane de şuradaki en alttaki ilmekten çıkarttıktan sonra buraya kadar geldim. Buradan derincene bir kısımdan ince tığımı ilmeklerin içine sokuyorum. Ve bu ipi alıp şöylece arasına sokuyorum. Çıkardım. Şimdi iyicene şöyle çekiştirerek yeniden yerine yerleştirdim. Hala dışarıda var. Hiçbir şekilde makas kullanmıyorum. Var olan bütün ipi sadece içinde gizliyorum. En son kalanı da şuradan alıp işte böylelikle tamamen yok etmiş oldum. Şimdi bakın buradaki çiçeği de çekiştirmiş olduk ya, bunu da hemen elimle hop yerine yerleştirdim, düzelttim. Bu kadar. Tertemiz motifimizi çalışmış olduk. Şimdi ikinciyi çalışırken son 2 tane yaprağını örmeden, yani başlıyorum. 8 yaprağı örüyorum. Son 2 yaprağı ördüğünde hemen gelip yanına eklemeyi göstereceğim. 8 tane çiçeğin yaprağını ördüm. 2 tane yapraklık alan kalınca geldim. Şimdi burada hemen 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Çünkü artık karşıdaki motifle birleşeceğim. Birleşeceğim yer ise bakın. Buradaki biliyorsunuz 7 tane zincir çekmiştik. O zincirin her iki taraftan da saydığımızda 4. zincirine 1, 2, 3, 4 batıyorum. Bu ilmeği içinden çıkarttıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Tığın üstüne yeniden ipimi 2 kere doluyorum ve buraya gelip sıradaki yaprağımı örmeye başlıyorum. Boşluğu atlamayalım. 2 kere doladım. 1, 2 kere de çıktım. Tığımda var olan 4 tane ilmeği birden çıkarttım ve yeniden 4 tane zincir çekiyorum. Bu defa yine yan yana koydum. Bu arada her ikisinin de ön yüzleri bana bakıyor. Buradan yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüyü bulunca hemen onun içine batıp ilmeğimi arasından geçiriyorum. 1, 2, 3 zincir çekince tığın üstüne ip 2 kere doluyorum. Buradaki son yaprağımı da ördüm mü artık 2 tane motifimi birbirine birleştirmiş olacağım. 4, son 7 zincirdeyim. 7. Burada ilk örmüş olduğum grubun tepesine batıp ip arasından kaydırarak geçirdikten sonra güzelce kilitliyorum. Kesiyorum. Ve 2 tane çiçeği birbirine eklemiş oldum. Şimdi aynı bu mantıkla göstermiş olduğum şekilde böyle beşli şeritler hazırlayacağım. Ön parça için 4 tane şerit hazırlıyorum. Arka parça için 4 tane şerit hazırlıyorum. Sonra kollar için de hazırlayacağız. Kollar için 3 motiften oluşan şeritler hazırlayacağız. Yani bluzumuzun bütününde şu motiflerden 46 tane olmuş olacak. Ben diğer parçayı da oluşturup geliyorum hemen.
Beşerli parçaları bu şekilde oluşturdum. Şimdi artık büyük parçaya geçerken ilk olarak bu en üstteki kısmı öreceğim. Bunu etrafını birazdan beraberce zincirlerle geçeceğiz. Tüm etrafını zincirlerle geçtikten sonra üst kenarına, sadece üst kenarda var, bir trabzanlı sıra öreceğiz. Bakın diğer kısımlarda o trabzanlı sıramız yok. Bir tek orada bir trabzanlı geçiş yapacağım. Buradaki trabzanlarımız sayısı toplamda 114 tane olmuş olacak. 114 tane trabzan öreceğim. Bunun için de ilk olarak zincirlerimi çekmeye başlıyorum etrafına. Parçayı önüme aldım. Hemen şurasından başlıyorum. Bakın şuradaki çiçeğin şu boşluğundan yine burada hemen tam ortaya batıyorum. 1, 2, 3, 4'ü bulup içine batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Daha sonra 7 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradaki boşluğa geliyorum. 1, 2, 3, 4'ü bulup içine batıyorum. Hemen 1, 2, 3, 4. Sık iğne örüyorum. Yeniden 7 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4 saydım, geldim. Dördüncünün içine sık iğnemi ördüm. Yani zincirleri bu şekilde etrafına geçmeye başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen buraya geliyorum. 1, 2, 3, 4'ü saydım. Yine battım içine. Şimdi tam olarak bu noktaya geldiğimizde ise bu çiçekten bu çiçeğe geçişte bakın ortada şöyle bir önce birleştirdiğimiz kısım var. Buradan bu kısma geçerken 9 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen buraya geliyorum. 1, 2, 3, 4.'yü bulup içine batıyorum. Ve burayı, bu boşluğu 9 tane zincirle geçmiş oldum. Şimdi tekrardan aynı yere gelene kadar, şimdi şuraya gelene kadar 2 kere 7 zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Dördüncünün içine bir sık iğne. Yeniden 7 zincir. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Ve şimdi neredeyim? Yine bir çiçekten diğer çiçeğe geçen kısımda buradan buraya atlayacağım. Burada 9 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine dördüncüyü bulup battım. İşte buraya kadar aynı şekilde geleyim. Buradan da dönüşü yapıp burayı da aynı şekilde turlayacağız. O zaman sonuna kadar bir geleyim. Böylece geldim. Şimdi dönüyorum, bakın. Döndürdüm. Altta kaldı geçtiğimiz zincir. Şimdi üste geçmeye başlayacağım. Yine aynen buradaki dönüşte de aynı sistemle devam ediyorum. 7 tane 4, 5, 6, 7 zincirimi çekip hemen burada sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncünün içine batıp sık iğnemi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrardan dördüncüyü buluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geldim buraya. Şöyle tam olarak neredeyiz göstereyim. Bakınız. Tekrardan buraya gelip bir 7 zincir çekeceğim yer var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geldim buraya. Battım, çıktım. Şu şekilde. Burada 9 zincir çekiyorum. Artık bu motiften bu motife atlayacağım. Yani şu uzun zincirleri çektiğim yerdeyim. Şimdi sonuna kadar, başladığım yere kadar aynı gösterdiğim şekilde ilerleyeceğim.
Bu sona kadar birleşen ilk başladığım yere kadar geldim. Şimdi ilk başladığım yerin de dibine batıyorum. 7 zincirimi çektikten sonra şöyle tam dibine batıyorum. Arkadan bu ipi alıp kaydırıyorum. İçinden geçirip bir kere şöyle sıkıştırdıktan sonra keseceğim. Ve etrafını böyle tam dolanmış olduk. Şimdi bu kestiğim iki çakışan yerdeki ipi de güzelce şöyle bir kilitliyorum ve bu ipleri de arkaya alıp içlerinden aynı biraz evvel gösterdiğim gibi dolandırarak gelip en son gizleyip tamamlıyorum. Ben onu yaparım. Şimdi burada asıl başlayalım. Nereye öreceğimizi ilk olarak göstermek istiyorum size. Öreceğimiz kısım şu trabzanlı kısım. Bakın şurada ayırdığım yerlerde dikkat ederseniz ince bir oyuntu var orada. Boyuna gelen kısma bir minik hareket yaparak aşağı doğru çektim. Yani boyuna oturmasını istediğim için bu şekilde çalıştım. Yani burası bizim boyun kısmımız. Şimdi biz buradaki trabzanları öreceğiz. Buradaki trabzanlarımın sayısı 114 adet. Şöyle hemen köşeden başlayacağız birlikte. Nasıl, hangi köşeden? Şu bizim, bakınız zaten önünüze yatırdığınızda göreceksiniz. Hemen köşe çıkıyor ortaya. Bakın şuralar görüyor musunuz? Bizim köşemiz şu ve şu. Aynı şekilde diğer tarafta da bu. Şuradan çalışıyoruz. İlmeğimi çıkarttıktan sonra şuradan geliyorum. 1, 2, 3, 4 sayıyorum. 4'ü aşağıda bırakacağım. Tığın üstüne ipimi aldım. Buraya geldim. İlk trabzanımı örüyorum. Bunu da öne alayım. Gizlerim şimdi örerken. 1. Tığın üstüne bunu hemen şunu tığın ipin üstünden atıp tığımın üstüne ipimi öyle alacağım. Şöyle dursun. Tığımın da üstüne ipimi aldım. Sırasıyla trabzanların tepesine birer, şunu tekrar öne alayım, ikili trabzan örüyorum. Şimdi sıra burada. Boşluğun içine battım. Öne aldım. Her bir zincirin içine batıyorum. Ve ikili trabzanımı örüyorum. Burada hiçbir fark yok. Aynı bu göstermiş olduğum şekilde böylece her bir trabzanın üstüne trabzanlarımızı örerek devam edeceğiz. 114 tane trabzanımı üstü ördüm. Şimdi hemen bitmişin üzerinde göstermek istiyorum size tam olarak nereye devam edeceğimizi. Şimdi bu çarpılarımızı örmeden evvel bu trabzanın üstüne bir de minik minik kafesler hazırlamamız gerekiyor. Bu kafesleri öreceğiz ilk olarak. Bunun için hemen burada sona gelmiştim. 3 tane zincirimi çekip tığın üstüne ipimi alıp döndürüyorum. Ortadaki trabzanı atlayıp yanındaki trabzana bir yarım trabzan örüyorum. Yani yarım trabzan nedir? Çakma sık iğne dediğimiz. Bir zincir çek, tığın üstüne ipini al, bir tane atla, yanındakine bat, tığın üstündeki bütün ilmekleri bir kere de ör. İşte biz buna çakma sık iğne ya da yarım trabzan diyoruz. Bunu atladım. Bunun üstüne geliyorum. Bir zincir, bunu atladım. Bunun üstüne geliyorum. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyorum. Şöyle göstereyim. Kafes sıramızın da sonuna geldim. Artık buradaki son kısma batıyorum. Yarım trabzanımı örüp şimdi sırada ne var? Hemen ilk önce onu göstereyim. Buradan size
Şimdi sırada kafesleri kurduğumuza göre çapraz bu çarpı örgülerimizi örmede. Bu her çarpının arasına yine kafes yerleştireceğiz. Zaten bir tek burada bu trabzan sıramız var. Daha sonra grupların arasında bakarsanız burada da göreceksiniz. Şunu hemen aşağıya alayım. Aralarında sadece çarpı ve kafeslerle oluşan bir geçiş var. Trabzanı bir tek üst kısma çalıştım. Buralarda etek ucunda dahi yok artık. Onun için şimdi çarpı kısmını da gördüğümüzde aklımızda takılı kalan hiçbir şey kalmayacak modeli yapmamız açısından. Şimdi buradan arka tarafa geçerken yükseldiğim zincir sayımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirle yükseliyorum. Tığın üstüne ipimi 2 kere alıyorum ve bu yanımdaki kafes boşluğunu atlayıp yandaki bu kafesin içindeki zincire batıyorum. 2 kere dolamıştım. Zincire battım. İlmeğimi çıkarttım. Bir tanesini ördüm. Diğerleri tığımın üstünde dururken tığın üstüne bir kere daha ipimi aldım. Hemen yandaki kafesin içindeki zincire de batıyorum. Yine bir ilmek çıkarttıktan sonra 2 kere örüyorum ve çarpının alttaki ters V'sini tamamlamış oldum. Burada yeniden bir ikili trabzanımı örüyorum. Yukarı çıktım. Çarpının bir bacağını ördüm yukarıdaki. 2 zincir çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum ve şu alttaki trabzanların şuradaki ilmeklerine karşılıklı batıp içinden ipimi geçiriyorum ve bir ikili trabzan daha ördüğümde ilk çarpıyı örmüş olduk. Şimdi tekrardan birlikte örelim. 2 zincirimi çektim. Tığımın üstüne ipimi aldım 2 kere dolayarak. Yandaki kafes boşluğunun içine battım. Bir kere ördüm. Tığı da tuttum diğerlerini. Bir kere tığ üstüne ipimi aldım. Yandaki kafes boşluğunun içine yine batıp içinden ilmeğimi çıkardım. 1, 2. Alt V'yi yine ördüm. Üst V'nin ilk bacağını ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrardan buradaki batacağım nokta bakın tam olarak şurasıdır. Şimdi buradayım ya. 2 zincirimi çektim. Alttaki trabzanların içine bu şekilde batıp bir ikili trabzan örüyorum. Arada hep 2 zincirim var. Geldim, battım. Pardon, bir kere dolamışım. 2 kere dolamam gerekiyor. Bir tanesini çıkarttım. Bir kere doladım. Yandaki kısma geldim. Battım. Bir tane çıkarttım. İkili trabzanımı örüyorum. 1, 2. Hemen gelip göstermiş olduğum noktaya batıp yine bir ikili trabzan örüp 2 zincirimi çekiyorum. Bir kez daha birlikte örelim. 2 zinciri çektim. 2 kere ipimi doladım. Hemen yandaki kafesteki trabzan zincirin içine batıyorum. Bir kere çıkıyorum. Tığımda tutup 2 kere doluyorum. Buradaki kafesin zincirine yine batıyorum. Bir ikili trabzanımı, pardon 2 kere dolamışım. Bir kere dolayıp batıyorum. Çıktım ve ikili trabzanlarla ilk V'yi oluşturdum alttaki. Tekrardan bir ikili trabzan, 2 zincir. Hemen şu trabzanların ilmeklerine batıp işte bu şekilde bütün kafeslerin üstüne çarpılarımı öreceğim. Sıranın sonuna geldiğimde 27 tane çarpım oluşmuş olacak.
Sizdeki sayı hiç önemli, yani farklı olabilir. 20, 26 olabilir, 30 olabilir, daha fazla olabilir. Çıkarttığınız ilmek trabzanlarla. Önemli olan hep aynı sayılarla. Burada tutturduğunuz sayıyı bütün bluzunuz boyunca devam ettirmenizdir. Bunu belirteyim. Belki çünkü siz sayıları değiştiriyor da olabilirsiniz. Ölçülerini değiştiriyor olabilirsiniz. Buradaki verdiğim rakamların aslında çok bir önemi yok. Ben modeli, tekniği bırakıyorum size. Siz sayıları, ölçüleri kendi bedeninize göre uygulayabilirsiniz. Öyleyse sıranın sonuna kadar da bu V'leri tamamlayıp geleyim. V değil, çarpı. ...27 tane çarpım olduğunda sona geldiğimde buradaki boşluğu atlıyorum. Ya burada bir tane boşluk kalmayabilirdi. Sayıyı ona da göre ayarlayabilirdik. Hiç fark etmez. Bunu atlıyorum. Buraya gelip hemen 2 kere doladığım ipimle şöyle 3 kere de çıktığım 1, 2, 3 bir bacak örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekip döndürüyorum. Şimdi şuradaki, bakın hemen göstereyim şunun üstünde. Düzden göstereyim, tersten olmasın. Bunu ördük. Şimdi şu kafesleri örüp üstüne tekrar çarpıları çalışacağız. Öyleyse ne yapıyorum? Şimdi bir boşluğu atlayıp bunun tepesine geliyorum. Bir kafes, bir zincir. Burayı atlıyorum. Bunun tepesine bir kafes, bir zincir, buraya kafes. Aslında kafesi öreceğim yer o kadar net belli ki. Bakın bu şekilde kafeslerimi örüyorum. Bir zincir. Yani her bacağın bitiş başlangıcına bir kafes örüyorum. Bir zincir, battım, hepsini bir zincir, battım, hepsini bir. Tekrardan bir zincir. Bu şekilde sıranın sonuna kadar örüp tekrar döndüğümde yeniden çarpılara başlayacağız. Bu kafes sırasında sonuna kadar ördüm. Şimdi yeniden çarpı sıralarına başlayacağımız için hemen uzun bir zincir çekeceğim dönüşte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daha sonra tığımın üstüne ipimi 2 kere dolayacağım ve hemen bu hemen dibindeki değil, buradaki kafes boşluğuna gelip çarpılarımı örmeye başlıyorum. Bir alt sırada gösterdiğim gibi. İki zincir, bir kere doladım, şuradan battım, yine arada 2 zincir, 2 kere doluyorum. Bu sırada hiçbir farklılık yok. Sıranın sonuna kadar aynı göstermiş olduğum şekilde çarpıları öreceğim. Sonra bir sırada yine kafesleri örmeye başlayacağız. Daha sonra yine çarpı sırası başlayacak ama o sırada artık boyundaki açıklığı vereceğiz bir miktar beraberce. Öyleyse bu sıranın sonuna kadar örüp geleyim. Bu sıranın da yine sonuna yaklaştığımda bu benim 26. çarpım. Altta 27 tane çarpım var. Bunun da 27 olması gerekiyor. Şimdi buradaki boşluğun içine hemen geliyorum. Son çarpıyı hazırlayacağım. Sonra yukarı çıkacağım. Batıyorum. Bir kere çıkıp hemen yandaki şu kafesin içine de batıyorum. Bir kere de onu örüp alt V'yi oluşturduktan sonra üstü de çıkıyorum. Ve şuradan da örüp artık sonunu şuraya tamamlayacağız. Bunun için de yine 3 kere de çıktım. Trabzanı örüyorum. 2 kere doladım. Buraya geldim. Battım.
1, 2 ve 3 kere de çıktım. Şimdi burada çarpıların arasında biraz dalgalanma var gibi görülebilir ama üst sıramız bizim kafes sırası olduğu için kafesimizi örerken o dalgalanmanın zaten toparlandığını göreceksiniz siz de. Şimdi bu son kafesi de örelim. Artık onu aslında nasıl ördüğümüzü biliyoruz ama yine birlikte bir çıkalım. Yukarıya 1, 2, 3 döndür. Hemen şuraya bat. İlk kafesi ör. Bir zincir. Buraya bat. Hep bacakların tepesine bata bata ilerliyorum. Bakın 1, 2, 3 bacaklar hep gözüküyor batacağım yerler. Bir zincir, bir dola, bat. Hepsini beraber ör. Sonuna kadar öreyim. Bundan sonraki sırayı birlikte ilerleyeceğiz. Çünkü o sırada dediğim gibi ensenin, boynun boşluğunu beraberce oluşturacağız. Son kafesimizi de örüp şimdi yukarı çıkacağız. Ve artık son çapraz çarpı sırasındayken döndürüp çarpıları örmeye başlayacağım. 8 tane çarpıyı normal gösterdiğim gibi öreceğim. Şimdi dönüyorum hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirle dönüyorum. Tığın üstüne ipimi 2 kere doluyorum. Bu boşluğa atlayıp yandaki boşluğa geliyorum. Battım. İçine ilk çarpımı gösterdiğim şekilde örüyorum. Tekrar tığın üstüne ipimi aldım. Buraya geldim. Bir, iki. Hemen şuradan da batıp üstünü de örüyorum. İşte bunun gibi 8 tane çarpıyı örüp geliyorum. Şimdi bu sıradan sonra artık 8 taneyi tamamladıktan sonra 11 kere sadece yarım V yapacağım. Nasıl mı yapacağız? Tığın üstüne ipimi aldım. Yine kafesteki zincire batıyorum. Bir kere çıkıp tığımda tutuyorum. Yine tığımın üstüne ipimi alıyorum. Yandaki kafesteki zincire batıyorum. Bir kere çıkıp tığdaki 3'ü birlikte örüyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Bitti bakın. Şimdi tam çarpılardan yarım V'lere geçtik. Buraya geldim yine. İlmeğimi çıkartıp bir kere çıktım. Tığın üstüne ipimi aldım. Yandaki kafesin zincirine battım. Bir kere çıktım. Üçünü bir ördüm. 1, 2 zincir çektim. Buradaki kafese yine geldim. 1, yandakine geçtim. Yine bir kere çıktım. Üçünü bir ördüm. Hep arada 2 zincirle. Bunu da 11 kere yapıp geliyorum. Evet, şimdi 11 tane bakın tamamladım. Şuradan itibaren 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. Buradan itibaren de yeniden uzun çarpılarımı örmeye başlıyorum. Yani bunun için 2 kere doladım. Hemen yanındakine battım. Gösterdiğim şekilde sıranın sonuna kadar uzun V'lerimi örüyorum. Burada da bunu tamamladığımda aynı buradaki gibi 8 tane olmuş olacak sona geldiğimde. 8 tane çarpıyı tamamladım. 2, 4, 6, 8. Şimdi 2 zincirimi çekip uzun bacağımı da şuradan ördükten sonra dibinden yükseldim. Ve hemen 1, 2, 3 zincir örüp çeviriyorum arkasını çünkü minik kafeslerimizi öreceğiz. Bunun için de hemen tepesine battım. Çarpının bacaklarına batarak göstermiş olduğum şekilde devam ediyorum. Nereye kadar? Ters V'leri ördüğümüz yere kadar. Şuraya kadar kafeslerimi örerek geliyorum.
Buraya kadar şimdi geldim. Bunun tepesine gelirken de son bir kafesimi örüyorum. Sonra da belli aralıklarla böyle nizami bir şekilde, düzgün ilerleyecek şekilde artık sık iğne örmeye başlıyorum. Yakayı bir taraftan da toparlıyorum. Bu şekilde buradaki trabzanların tepesine bir tane boşluğa örüyorum. Bir tane buradaki trabzanın tepesine örüyorum. Bir tane buradaki boşluğa. Şimdi elime göre, bakışına göre şöyle bakıyorum. Toparlayarak sık iğnelerimi yakaya geçiyorum. Şimdi şuraya bir tane fazladan öreceğim. Yani burada bir sayı yok. Dediğim gibi yakada bir düzeltme, toparlama yapıyoruz sık iğne ile. Artık daha sonra bu kısımda bir işimiz olmayacak zaten. Sadece omuzlardan birleştirme yapacağız. Bu yaka kısmına bir daha bir işlem yapmayacağım. Bunun için de son halini alacağı için şöyle elimle bakıp nasıl ilerlediğini, yani şu yakadaki eğimi de bakın görüyorum. Zaten buradan bir miktar omuz içinde çıkacağız. Yakada orada da bir rahatlık olacak. Çarpılara kadar aynı şekilde ilerledim. Çarpılara geldikten sonra da yeniden bir zincir, çarpıların bacaklarına bir yarım trabzanla bu sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Buranın da sonuna, artık son kafesle geldim. Artık burada ipimi kilitledikten sonra yukarı kısımla ilgili işlemimi tamamlamış oluyorum. Üst kısmını tamamladık. Şimdi bu artık alta doğru ilerlemeyi nasıl yapacağız hemen gösteriyorum. Şimdi burada da bakın üstü tamamlandı. Alta geldiğimde kafes çarpı kafes. Hep aralarda kafes çarpı kafes, kafes çarpı kafesle ilerleyeceğiz motif aralarında. Şimdi önemli olan burada size göstermem gereken, şimdi ilk olarak bunu da böyle ters çevireceğim. Nereyi çalışacağım? Şöyle bakın. Şöyle tam olarak şuradayız. Bakın biz şimdi şuraya kadar ördük. Şu kısmı çalışacağım. Bu kısmı çalıştıktan sonra da hemen buraya yeni bir beşli motifi eklemeyi göstereceğim. Şimdi buraya ben onu çalıştıktan sonra buraya yapacağımız işlem zaten artık biliyoruz. Ne yapacağımızı göstereceğim, kafesleri nasıl geçtiğimi. Daha sonra da geleceğim. Bunu yaptığım yerin altına etrafını geçiyorduk ya zincirlerle. Zincirlerle geçerken nasıl tutturduğumu göstereceğim. Daha sonra sizin parçanın bütününü yapmanız için takılacağınız bir yer kalmayacak. Öyleyse ilk olarak hemen buradan kafesleri yapmaya başlayalım. Önemli bir detay burada. Kafesleri örerken parçanın tersinden başlayacağız kafes örmeye. Yani çarpılarımızı hep düzden örüyor olacağız. İlmeğimi çıkarttım. Şimdi şuradan bakın 1, 2, 3. Şu benim başlayacağım nokta. İlk kafesimi oraya yaparak başlıyorum. Tığın üstüne ipimi aldım. Buradan bir boşluk, bir zincir kalacak şekilde batıyorum. İlmeğimi çıkartıp hepsini bir ördüm. Bir de zincir çektim. Eğer böyle yapmak zor geliyorsa 3 zincir çekerek de başlayabilirsiniz. Tığın üstüne ipimi aldım. Şimdi bir boşluğu atladım. Bir kafes. Bir zincir. Şimdi bir zinciri atlıyorum. Batıyorum. Bir kafes. Bir zincir. Bir tane atlıyorum. Buraya batıyorum. Bir kafes. Bir zincir. Bir tane atlıyorum. Buraya batıyorum. Bir kafes yaparak örmeye devam ediyorum. Yani bir zincir atlayıp hemen yanındakine bir tane kafesimi örerek ilerliyorum. Sonra üste çıkacağız yine. Çarpımızı öreceğiz birlikte. Tamamlayıp geleyim.
minik kafeslerimizi örerken sona geldiğimizde bakın şimdi 1, 2, 3 bu bizim kenarımız olduğu için bakın aynı bu köşedeki gibi düşünün. Şimdi 1, 2, 3 buraya köşeyi yaptık ya, aynı şekilde burada da yapacağım. Yani son minik kafesimi şurada oluşturuyorum. Bir atlıyorum. Buraya batıyorum. Evet. Şimdi dönüp alttaki kafesimi tamamladım. Yukarıya çıkacağım. Alttaki kafeslerim 57 tane. Hep rakamım aynı. 57. 57 kafes 27 çaprazla devam ediyor. Şimdi burada yine çapraz çarpı sıraları öreceğim için 7 tane zincirle yükseliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 kere doladım. Dibimdekini atladım. Yandaki kafesin içine battım. Bir kere çıktım. Üstüne aldım. Yine yandaki kafesin zincirine battım. Göstermiş olduğum teknikle çarpılarımı örmeye başlıyorum. 2 zincir buradan trabzana battım. Tekrardan 2 zincir dola. Hemen yandaki kafesin zincirine bat. Önce bir tane dola, üstüne yandakine gel. Bu şekilde ilerliyorum. Bunu tamamladıktan sonra tam olarak olduğumuz yeri göstereceğim size. Bunu tamamladıktan sonra buradaki minik kafes sırasını öreceğiz ve ben diğer o kafes sırasını ördükten sonra bunu buraya nasıl eklediğimi gösterdikten sonra artık alttaki diğer 3 tane sırayı siz çok rahatlıkla yapabileceksiniz. Bu parçayı oluşturacaksınız. Öyleyse ne yapıyoruz şu anda? Çarpı sıramızı devam ettiriyorum. Üstüne tekrardan bir kafes sırası geçeceğim. Kafes sırasına geçerken geliyorum. Ve burada artık yukarıya kafes örmeye başlıyoruz. Dilerseniz 1 2 3 zincir çekip de örebilirsiniz. Yani böyle. Dilerseniz benim yaptığım gibi çakma yarım trabzanla da devam edebilirsiniz. Hiç fark etmez. Böyle dönelim şimdi. Buraya battım. Hemen yarım trabzanımı ördüm. Bir zincir. Bacakların üstüne zaten buradan sonrası yerimiz belli. Bacakların üstüne batarak kafeslerimizi tamamlıyoruz. Daha sonra da diğer beşli motifi hemen altına eklemeyi göstereyim. Daha sonrasında dediğim gibi işlemler kendini tekrar etmeye başlayacak. Sonuna kadar kafeslerimi tamamlayıp geliyorum. Kafesleri de tamamladıktan sonra hemen burayı kilitliyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi bu parça ile işim bitti. Hemen diğer tamamlamış parçada nasıl yol aldığımızı göstermek isterim. Şöyle ki biz neredeyiz tam olarak? Tam olarak biz burayı da yaptık. Şimdi bu beşli motifi buraya yerleştireceğim. Zincirlerle etrafını örerken. İlmeğimi çıkardım. Başta göstermiş olduğum gibi hemen ne demiştim? Şuradaki yandaki kısma batıp sık iğne örerek etrafını geçmeye şöyle başlıyorum. Aynı bir başta gösterdiğim gibi etrafını aynısını yapıyorum. Burayı yukarıyla birleşmeden bir turlayacağım. Sonra dönüşte burayı altı örerken yukarıyla birleşeceğim. Bunu da belirtmek isterim. Hemen 1 2 3 4'ü sayıyorum. 1 2 3 4 içine batıyorum. Sık iğnemi örüyorum. Ve 7 tane zincirimi çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 ve buraya gelip 1 2 3 4'ü sayıp buraya da batıyorum. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Şimdi bir tane daha 7 zincirlim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya geldim. 1, 2, 3, 4. Ve şimdi ne yapıyorduk bir motiften bir motife geçerken? Bundan buna geçerken 9 tane zincir çekiyordum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buraya geliyorum. 1, 2, 3, 4'ü sayıp buraya batıyorum. Ve yeniden 7, 7, 9 diye üst kısmı geçeyim. Buraya kadar zincirimi çekerek geldim. Şimdi bu üstteki zinciri çekerken aynı zamanda bu parçayla da birleşmeye başlayacağım. Yandaki 7 zincirleri de yaptıktan sonra buraya geldiğimde artık 4 tane zincir çekip tığımdan çıkıyorum. Hemen burada ilk baştaki kafesin başına, yani şuradaki kafesin başlangıcına batıyorum. İlmeğimi içinden geçirdikten sonra 3 tane zincirimi çekip buraya geliyorum. Buraya gelip hemen yine 3 tane 4'ü sayıp 1, 2, 3, 4'ü sayıp içine batıp sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum ve hemen şimdi benim hedefim şöyle, bakın, bunu buraya kilitledikten sonra hedefim şunları takip etmek. Bunu takip edeceğim. Şu noktayı takip ettiğimde batmam gereken yerin şurası olduğunu tespit ediyorum. Hemen içinden ilmeğimi geçirip yine 3 tane zincirimi çekiyorum. Buraya gelip yine burada da dördüncüye battıktan sonra sırada 4 zincirimi çekmek var. 4 zincirimi çektiğimde de yine bakın hemen yukarıdan takip ediyorum. Şunun altına geliyorum. Batmam gereken noktayı tespit ediyorum. İlmeğimi içinden geçiriyorum. 1, 2, 3 zincir çekip buraya geliyorum. 1, 2, 3, 4'ü buldum. Battım. Ve artık bu alan, büyük alanda bu kısımdayım. Yani 9 zincirli kısımdayım. Onun için 4 değil 5 zincirle yükseliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonrasında hemen yeniden tespit edip yerini alta doğru geliyorum. Şuradaki noktadan geldim. Yukarıdan bu motiflerin bittiği şu noktalar aşağı doğru takip ediyorum yani. 1, 2, 3, 4. 9 zincirli kısımda olduğum için 4 zincir çekip bu motife geldim. 1, 2, 3, 4. Saydım. Sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrardan 4 zincirdeyiz. Çıkıyorum ve hemen şöyle bakın tespit ediyorum. Hop aşağı doğru geldim. Batmam gereken noktayı gene buldum. Bu şekilde ilerlediğimde motifler birbirinin altına gayet güzel denk şekilde gelerek ilerliyor. Bütün parça boyunca hep bu işlemi tekrarlayacağım. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3, 4. Şimdi tekrardan 4 zincirimi, burası söküldü şimdi. Yumak yere düşünce tekrardan şurayı yapayım. 3 ile döndümdü. 1, 2, 3, 4. Nasıl tespit ediyorum? Bakıyorum. Şimdi hop bunun altına geliyorum. Yerim belli. Burası. Battım. İçinden geçirdim. 1, 2, 3 ile dönüyorum. 1, 2, 3, 4'ü saydım. Geldim.
Şimdi gene büyük kısımdayım. 9 zincirli olan yerdeyim. 5 zincir çekiyorum. 3, 4 ve 5. Tığdan çıktım. Yine yerimi kolaylıkla tespit ettim. İçine battım. İlmeğimi de geçirdikten sonra dönüşte 4 sayıyorum. Ve buradaki yerimi de 1, 2, 3, 4. Bunu sayarak tespit ediyorum. Tekrardan 4'teyim. 1, 2, 3, 4. Yukarıdaki batacağım yer nerede? Hop, hemen geldim altına. İşte bu şekilde ilerleyerek bu parçayı sonuna kadar buraya yerleştireceğim. Şimdi burada sona kadar yaklaşınca burayı birlikte bitirelim istedim. Yani köşeyi de dönüp başladığım noktaya geleceğim. Onun için 4 tane zincirle yükseliyorum. Tığdan çıktım. Buradaki ilk kafesin başına batıyorum. İçinden ilmeğimi de geçirdikten sonra 1, 2, 3 zincirle dönüp gelip buradaki ortaya batıyorum. Daha sonra 7 tane de zincirimi çekip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 başlamış olduğum yerin dibine geleceğim. Kaydırmayla da oraya. Evet, böylelikle yuvarlak motiflerimizi büyük parçaya eklemiş olduk. Ne yapacağım şimdi hemen? Bunun altına buradaki kafes çarpı kafes olayını yapacağım. Daha hemen tersine çevirip kafeslerimi örmeye başlıyorum. 56, 57 de olabilir. Onu yedirebiliyoruz. Elinizden nasıl düşeceğini bilmiyorum ama 56 aslında ideali. 57'yi de baştan yedirebiliyoruz. Tabii bu sayıları veriyorum ama birebir aynı yapıyorsak şayet. Belki siz bir motif daha eklediniz yanına ya da daha bir eksik yapıyorsunuz. Küçük bir çocuğa yapıyorsunuz. Her şey olabilir. Önemli olan ilk yaptığınızda buradaki sayıyı bulup bu sayıya göre bütününde ilerlemek. Yani buradaki sayı sizin için çok önemli tamamını yaparken benim verdiğim sayılardan öte. Çünkü ben size bir yol veriyorum. Siz bu yola göre ilerliyorsunuz. Sayılar değişebilir. Şimdi dediğim gibi ben buradan kafeslerimi kurup yapacağım. Sonra sıradaki beşliği ekleyeceğim. Bunu 4 tane motif, yani şu olay. Büyük parçayı aldım önüme. Şöyle biraz yükselelim. Bakın şöyle göstereyim size. Bakın 1, 2, 3 ve 4 olana kadar yapacağım. Sonra ilk işim geldiğimde tabii ki sizle beraber şu yandaki minik kafesleri de örmek olacak. Yanlara minik kafes geçeceğim. O kafesleri geçtikten sonra iki parça tamamen bittiğinde de şu kısımdan tutturmaya karşılıklı iki parçayı başlayacağız. O zaman şimdi ben diğer parçayı da bu şekilde tamamlayıp geleyim. Artık birleştirmeye ufak ufak geçeriz. İki parçamız da artık tamamlandı ama şimdi bunu yan tarafını örmem gerekiyor. Aynı bakın bunun yanı gibi nasıl öreceğimizi göstermek istiyorum size. Ön yüzünden başlayarak kafesleri örmeye başlayacağım. 3 sıra olarak kafes öreceğim yan tarafa. Benim bir tarafta böyle boydan 75 tane kafesim var. Sizin çalıştığınız uzunluğa göre kafes sayınız değişebilir. İşte bir zincir atlayıp bir kafes, yani belli aralıklarla oluşturduğumda 75 kafesim oldu. Tabii her iki tarafta da, hatta her iki parçada da aynı sayıya ulaşmam gerekiyor. Şimdi yanlara kafesi nasıl başladığımı hemen size göstermek istiyorum. Her iki tarafta da dediğim gibi üçer sıra olarak öreceğiz. Şimdi hemen ön yüzünden başlayacağımızı söylemiştim. 3 sıra tamamlayacağım için önden başlıyorum. Daha sonra ikinci sırayı tersten, üçüncü sırayı, yani son sırasını yine önde bitirmiş olacağım. İlk olarak hemen ilmeğimi çıkartıyorum. Şöyle köşesine geliyorum. Şuradaki köşeye batıp şöyle iki dişe birden batmak istiyorum. Tek ince olur, güzel durmaz.
Tam istediğim noktaya batamadım. Şimdi oldu. Battıktan sonra bir zincir çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıp hemen buraya gelip bir yarım trabzan örüyorum. Yani minnak kafeslerimi öreceğim. Belli aralıklarla da düzgün, gözüme güzel görünecek şekilde bu şekilde birleşmeye, kafes örmeye devam edeceğim. Bir zincir. Şimdi göz ayarıyla aşağı yukarı dediğim gibi belli aralıkları kullanıyorum. Tekrar buraya geldim. Bu şekilde yan tarafa yarım trabzanlarla kafeslerimi örüyorum. En önemli detay buradaki hem bu parçanın iki tarafı hem iki parçanın bütün tarafları aynı kafes sayısında olmalı. Yani bendeki sayı 75. Siz ilk çalıştığınız sayıyı sabitleyip diğer tarafları da o sayıya göre mutlaka tamamlayın. Anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Göz kararıyla belli aralıklarla minik böyle düzgün düşecek şekilde böyle elinizle alıp arada da bakarak kafeslerin ilk sırasını tamamlayayım. Üstte de birlikte çıkalım. Sonuna kadar böylece ne kafesleri geldim. Şimdi hemen 1, 2, 3 zincire çektikten sonra yükseliyorum ve hemen arkasını çevirip burada örmüş olduğum yarım trabzanın üstüne geliyorum. Bir zincir, yeniden buradaki yarım trabzanın üstüne bir yarım trabzan, yeniden bir zincir, yarım trabzanın üstüne bir trabzan. Bu mantıkla yine ikinci sırayı geçeceğim. Üçüncü sırayı da aynı şekilde tamamlayacağım. Daha sonra diğer tarafına geçip diğer tarafını da aynı şekilde aynı teknikle öreceğim. Burada bir ipucu vermek gerekirse yaptığınız parça bir miktar küçük düştüyse bu yanlardan kafesleri bir miktar daha geniş örüp oradan arttırarak parçayı büyütmeniz mümkün. O zaman yandaki kafesleri de yapıp geleyim. Bluzumun iki parçasını da gösterdiğim şekilde tamamladıktan sonra kol parçalarından birini de ördüm. Şu şekilde. Şimdi diğerini de beraberce öreceğiz. Bedendeki 5 yan yana eklediğim motifi kol için 3 tane yan yana ekledim. Etrafını geçmedim. Beraber geçeceğiz. Ama kolu bakın nasıl tamamladım göstereyim. Kol ucuna gelen 3 tane motif bu şekilde. Üstüne doğru da bedende uyguladığımız tekniği geniş anlamda bütün kol boyunca uyguladım. Kolları yapımına geçmeden önce bu iki parçayı ilk olarak birbirine eklemekte sıra. Bunun için de her iki parçada da biliyorsunuz bir miktar boyun için oyuntu bırakmıştım. O oyuntuya kadar aşağı yukarı, yani şimdi size yer belirleyicilerle göstereceğim kısma kadar bir sıra kutucuk öreceğim. Aynı kutucuğu diğer parçayı örerken birleştireceğim. Buradan şuraya kadar, sonra ipi koparacağım. Buradan buraya kadar yine kutucukları tamamlayacağım. Bir parça böyle. İkinci parçayı alıp örerken daha doğrusu buraya kutucu örerken diğerine ekleniyor olacağız. Öyleyse ilk olarak ilk parçanın kutucuklarını birlikte örmeye başlayalım. Biliyorsunuz kafes kısımlarını tersten örüyorduk. Yine bunun için, bu işlem için parçayı ters çeviriyorum ve nereye kadar öreceğimi size göstermek istiyorum. Her iki parçadan da şuradan saymaya başladım çarpılarımı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. çarpının başına tutturdum. Yine buradan geldim. 2, 4, 6, 7. Aynı şekilde burada da bu demek oluyor ki benim bu karşılıklı yaka için bıraktığım boşluk olacak. Yani tam olarak buraya kadar kafeslerimi örmeye başlayacağım. Tersten örüyoruz kafes sıraları, biliyorsunuz. Yine tersten öreceğim. Bunu belirtmek isterim. Hemen bir parçayı alıyorum. Köşesinden örmeye başlayacağım. İlmeğimi çıkarttıktan sonra şöyle ilmeğimizi hızlıca çıkartıp tığın üstüne de ipimi aldım. Şuradaki kafesin ilk
Şu kısmına tutturuyorum. Yine bir zincir çekip tığın üstüne ipimi alıp yarım trabzanlarla ördüğüm kafesleri ilerletiyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki yere batıp belli düzgün aralıklarla devam ediyorum. Şu kısma geçtiğimde de nasıl ilerlediğimi size göstermek istiyorum. Şimdi buraya geldim. Zaten kafesler altta mevcut. Artık her bir kafesin üstünde yine bir kafes örecek şekilde ilerliyorum. Buradaki yarım trabzanların tepesine batıp bir yarım trabzan örüyorum. Ta ki ilmek belirleyicilerimi taktığım yere kadar. Şuraya kadar kafeslerimi, burada kafes, son kafesim burası olmuş olacak. Ve buradaki kafes sayımla buradaki kafes sayım ve diğer parçadaki kafes sayılarımın eşit olması gerekiyor. Buraya geldim. Son kafesimi örüyorum ve buradan sonra ipimi keseceğim. Yan tarafın kafeslerini örmeye başlayacağım. Öncesinde de kaç adet kafes ördüğümü saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane kafesim var. Şimdi burada da başlayacağım buradan örmeye. Burada da buraya kadar ördüğüm sayının 16 olması gerekiyor. Hemen bunu da birlikte başlayalım. Sonra sonuna kadar ben ilerleteyim ve diğer parçayı örerken de birleşme kısmına geçelim. Yine aynı şekilde hemen ilmeğimi çıkartıyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Şuradaki bunun hemen solunda kalan yarım trabzanın tepesine batıp bir yarım trabzanımı ördükten sonra bir zincirimi çekiyorum. Sıradaki yarım trabzanın üstüne batıp hepsini bir örüyorum. Sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayacağım. Son kafesi de ördükten sonra yine burada 16 tane kutucuğa ulaşmış olmam gerekiyor. Hemen sayarak doğrulamasını yapıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Zaten sayılarda bir hata yapmadan ilerledinizse doğru çıkacaktır. Şimdi bakınız, yaka oyuntusunun iyicene belli olduğu parça önümde dururken bu yine ters kısmından çalışacağım için şöyle düşünün, ama bunu ekleyeceğim. Yeni ördüğüm parçanın ikisinin de ön yüzü birbirine bakıyor olması lazım. Yeni ördüğüm parçanın ters yüzü bana bakıyor olacak. Şöyle düşünün yani. Bunu buraya ekliyorum. Şu anda her ikisinin de ters yüzünden birbirine ekliyor olacağım. Buraya başlarken örmeye, karşı tarafla da birleşmeye başlıyor olacağız. Burada şimdi kafesleri örmeye başlarken ilk olarak tığın üstüne ipimi aldım. Buradaki ilk batacağım noktaya batıp yarım trabzanımı örüyorum. Tığımdan çıkıyorum. Karşıda burada yine ilk örmüş olduğum bacak vardı. Oradaki, yani yarım trabzan daha doğrusu, onun tepesine batacağım. Bu ilmeğimi oradan geçirerek birleşmeye başlıyorum. Şimdi bir zincir çekeceğim. Tığımdan çıkacağım. Buradaki kafes, ilk kafes boşluğundan ilmeğimi geçirip bir zincir çekeceğim. Buraya gelip yarım trabzanımı öreceğim. Tığdan bir zincir çekip çıkacağım. Sıradaki atlamadan yanlış kafese batıp ilmeğimi çıkartacağım. Bir zincir çekeceğim. Tığın üstüne yine ipimi alıp burada yarım trabzanımı örüp aşağıda diğer kafesimi örmüş olacağım. Bir zincir çekip çıktım. Sıradaki karşıdaki kafesin içinden battım. İlmeğimi çıkardım. Bir zincir çektim. Tığın üstüne ipimi aldım. Buraya gelip yine
doğru noktaya batıp yarım trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradan ilmeğimi çıkartıp bir zincir. Umarım anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Altta kafesleri örerken karşı tarafla da birleşiyorum. Yani bir zincir çektim. Karşıda denk gelen kafesin içine battım. İpimi içinden çıkardım. Şöyle birleşerek ilerliyoruz bu arada. Bir zincir çektim. Tığın üstüne ipimi aldım. Yarım trabzanımı ördüm. Bir zincir, tığdan çık, kafese bat, içinden geçir. Yine bir zincir. Burada yarım trabzan öreceğim. Yerdeyim. İşte böyle bu kısmı yine ilmek belirleyiciyle eklediğim yerlere kadar birleştireceğim. Diğer tarafı da birlikte başlayalım. Burayı bitireyim. Bitirirken de aynı başlarkenki gibi ilk bacakları birbirine tutturmuştum. Burada da ilk yine buradaki son artık olan bacağın içine batıyorum. Bu ilmeğimi oradan geçirip kilitledikten sonra ipimi kesiyorum. Böylelikle bir tarafı karşılıklı omuzdan birleştirmiş olduk. Sırada diğer taraf var. Diğer taraf için de aynen üst üste denk gelecek şekilde karşılıklı koyuyorum. Yine ilmeğimi çıkartıp tığımın üstüne ipimi aldıktan sonra burada ilk başlayacağım nokta olan bu yarım trabzanın tepesine bir tane yarım trabzanımı örerken yine tığımdan çıkıyorum. Buradaki içine batmam gereken diğer yarım trabzanın içine battıktan sonra bu ilmeğimi oradan çıkartıyorum. Ve bir zincir çekip artık başlıyorum karşılıklı eklemeye. Yine ilmeğimi geçirdim. Bir zincir çektim. Buraya gelip yarım trabzanımı örüp aşağıda ilk kafesimi oluşturmuş oldum. Bir zincir çektim, çıktım. Sıradaki kafese battım, içinden geçirdim. Bir zincir çektim, buraya geldim. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Sonuna kadar birleştirerek. Daha sonra omuzları zaten tamamlamış olacağız. Evet, yaka kısmımızı omuzları örerken gayet güzel bir şekilde oluşturduk. Şimdi her iki tarafı da açık, omuzlardan birleşmiş büyük bir parça var elimizde. Bu parçayı şöylecene, tabi düzünden yatırayım artık, tersinden birleştirmiştik biliyorsunuz. Bakın bu arada birleştirdiğimiz yerin de muntazamlığı, düzgünlüğünü göstermeden edemeyeceğim. Gayet güzel ilerleyen, birleşen bir teknik, hiçbir görüntüyü bozma olmuyor. Yakamız da burada. Şimdi burası bu şekilde yatırdığımda önüme benim şurada kolu çalışacağım yer kendini belli ediyor. Bir tane kol parçamı örmüştüm biliyorsunuz. Bunu buraya yerleştirirken eşit sayılarda buraya bunu yine tutturacağım ilmek belirleyicilerimle ve nereye eklemem gerektiğini aslında net bir şekilde göreceğim. Tek önemli nokta benim burada bu parçayı burasından ve burasından tam olarak net doğru yere eklemem. Orada da tabii ki buradaki sayıları baz alacağım. Sayarak ilerleyeceğim. Nasıl yaptığımı ekleme kısmına geldiğimde daha ayrıntılı göstereceğim. Bir ön bilgi olarak bırakmak istedim kol parçasına geçerken. Kol parçam şu şekilde dostlar. Gördüğünüz gibi eminim oradan da anlaşılıyordur. Bir yukarıya doğru genişleme var. Bunu birazdan nasıl yaptığımızı zaten göreceksiniz. Bileğe doğru biraz daha daralma var. Hatta şöyle kol formunu verip ikiye katladığımda bunu çok daha net görebileceksiniz.
Bunun için ilk olarak 3 tane motifi şu şekilde birbirine ekleyerek başlıyoruz. 5 tane motifi eklediğimizde parçaları eklemeden evvel zincirlerle etrafını geçiyorduk anımsarsanız. Şimdi yine o zinciri bu defa 3 tane motifin etrafına geçeceğim. Bunun için de ilmeğimi çıkardım. Başladığım noktada hemen şuradaki boşluklardan herhangi biri oluyor. Fark etmiyor biliyorsunuz. 7 zincirle devam ediyorum. Şuradan batıp 1, 2, 3, 4'ü saydım. 4.'ye battım. Bir kez daha üstünden burada geçeyim. 7 tane zinciri çekeceğim. Ve 1, 2, 3, 4.'ü yine bulup gelip sık iğnemi öreceğim. Yine 7 tane zincirimi çekiyorum. Burada yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4 batıp sık iğnemi örüyorum. Artık iki motifte birbirine geçiş kısmında uzun zincirdeyiz. Ne yapıyorduk? 9 tane zincir çekiyorduk burada. 5, 6, 7, 8, 9. Ve yeni motifte 1, 2, 3, 4'ü buldum. Battım. İşte bu şekilde başladığım noktaya kadar önceden de göstermiştim zaten örüp artık kol sayılarına, kol işlemlerine geçelim. Bu şekilde devam ediyorum başladığım yere kadar. Etrafını zincirlerle geçtim. Şimdi ilk diyorum ki şu bileğe oturan bilek kısmını yapalım. Daha sonra uzun kısma geçelim. Oradaki sayıları göstereyim size. Yine kafesler örmeye başlayacağım. Buradaki kafes sayım 34 tane olmalı. 34 adete tamamlayacağım kafes sayımı. Yukarıya doğru giderken de minik arttırmalarla 38 yapacağım kafesi. Bilekte 34, kolun tamamına giderken 38. Bu iki sayı benim çıkarttığım sayım. Tabii sizin elinize, ipinize, bedeninize göre bu sayılar mutlaka değişecektir. Bunu da belirtmek isterim. Yani mesela siz çok daha büyük beden bir hanımefendi için çalışıyorsanız 3 ile değil 4 motifle ilerlemelisiniz. Bedende 5 değil, 4 değil, yanlamasına 5 ya da 6 olabilir. Bizim yanlamasına kaçtı? 5'ti. 5 değil 6 olabilir, 7 olabilir. Yani bu önemli olan bedene göre çalışmak kısmıdır. Bu arada ters kısmından çalışıyorum. Kafesi öyle başlıyorum. Başlayacağım noktada tam olarak şu kısım. Şuraya batıp başlayacağım. 34 tane dediğim gibi çalışacağım için şuradan hemen batıp hepsini şöyle bir öreyim. Bir zincir çekiyorum. Belli aralıklarla kafeslerimi örmeye başlıyorum. Birini ördüm. Şimdi tekrar diğer boşluğa geldim. 2'yi ördüm. Yeniden diğer boşluğa bir atlayıp bir yanındakini örüyorum. Tabi sayı tutturacağım için aralıklarda bazen 2 de atlayabilirim ya da daha yakın da örebilirim. Sayarak ilerleyeceğim. Önemli olan dediğim gibi sayıyı tutturmam burada. Yani benim şuraya falan geldiğimde sayımın aşağı yukarı 12 gibi olması gerekiyor. Bir bakacağım, kontrol edeceğim. Bir zincir çektim. Şu an kaçtayız? 2, 4, 6. 7, 8, 9. Tahmin ettiğim gibi ilerliyorum. 10. Tam tahmin ettiğim sayıya ulaştım. Şöyle söyleyeyim size. 12. Kafesim oldu. Şimdi böyle yine buraya kadar devam edeceğim.
34 kafesimi ördüm. Hemen 7 zincirle yükseliyorum ve ters yüzünü çeviriyorum. Çarpıları çalışmaya başlayacağım. Çarpılarımda da toplam sayı 17. Tamamladığımda 17 çarpım olmuş olacak. 2 kere doladım. Hemen dibimdeki kafesin ortasına batıp bir kere çıktım. Tığın üstüne ipimi aldım. Yandaki kafese geldim. Ona battım. 1, 2. Bu şekilde yükseldikten sonra zaten göstermiştim başta detaylı. 2 zincir çekip şuradan da örüp yine 2 tane zincirimi çekiyorum. Çarpılarla sona kadar geliyorum. 2 kere dolamayı unuttum. ...17 tane çarpım sonuna geldiğinde oluşmuş oldu. Hemen tığın üstüne 2 kere ipi doladım. Bu dibine bir tane batıp hemen şöyle sağlamdan batıp uzun bir bacağı örüyorum. 3 kere de çıktım. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekip döndürüyorum. Son artık bilekteki kafesimi öreceğim. Buraya geldim. Bunu da sonuna kadar ördüğümde bilek kısmıyla işimiz tamamlanmış olacak. Hemen diğer tarafa. Aslında işlem birebir aynı. Hiçbir farkı yok. Ama kutucukları orada nasıl başlayıp nasıl bitirdiğimi göstereyim. Hani nasıl bir sayıyı çoğaltacağım. Burada 34 olan kafes sıramı orada 38'e nasıl çıkartacağım. Bir onu göstermek istiyorum size. Burada 2 zincir çektim konuşurken. Hatta burada da öyle yapmışım. Aradaki zincir sayılarım 1. Bir alt sıraya gittim. Yanlışlık yapmayalım. 1. Sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Burada kafesi son örerken yükselmiş olduğum yerin de üstüne şuradan arada bir zincir bırakarak batıyorum zincire. Burada da kafes oluşturuyorum. Böylelikle tam olarak doğru sayıya çarpıda 17, kafeste 34'e ulaşmış oluyorum. Hemen döndürüp şöylecene yine tersteyim. Kafesle başlayacağım için. Bu defa sayıları 38'e ulaştırmak istediğimden biraz evvel şuradan batıp bir kafes örmüştüm. Şimdi bir buradan batıyorum. Buraya 2 tane kafes yerleştireceğim. Yani şuna batıyorum hemen. Bir zincir çekiyorum. Buradaki buna atlayıp buna batıp bir kafesimi örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Buna atlayıp buna batıyorum. Yine diğer kafesimi örüyorum. Bundan sonra aynı mantıkla ilerleyeceğim. Yine arada tabi sona doğru sayacağım. Sayılarda bir hata var mı? Düzgün ilerliyor muyum diye. Bir atlıyorum. Bir yanındakine örüyorum. 38'e böylelikle ulaşacağım. Sonu da en sonunda da bitirip yukarı çıkmayı beraberce görelim. Sona geldiğimde de buraya kadar tam olarak 36 tane kafesim oluşmuş oldu. Bir zincir çekiyorum. Buradaki kısma 2 tane kafes öreceğim. Aynı başlangıçta yaptığım gibi. Daha sonra 7 tane zincirimi çekip yükseliyorum. Hemen döndürüp tığa da 2 kere doladıktan sonra ipimi yandaki boşluğun içine batıp ilk çarpımın yarısını örüyorum. Tekrardan diğer yandaki boşluğa geçiyorum. Oraya da ördükten sonra çarpı sırasına başlamış oluyorum. Bu sıranın sonuna geldiğimde benim tam olarak 19 tane
çarpım olmuş olacak. İşte bu mantıkla da yukarıya doğru gösterdiğim artık sayılar belli. Hiçbir şekilde değişmeyecek. Kafeslerim 38, çarpılarım 39 sıradan oluşarak devam edecek. Bunun için de yukarıya doğru örerken kaç sıra ördüğümü göstereyim. Ben deneyerek 13 sırada yeterli olduğuna kanaat getirdim. Ve böylelikle 13 çarpı sırası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 çarpı sırası ile tamamladım. Bunu da o şekilde yaptıktan sonra ben bir tane kolu biraz evvel size göstermiş olduğum şekilde kol evine yerleştirip yanlardan da birleştirmesini yapayım. Daha sonra diğer tarafı onun üstünde göstereyim nasıl yol aldığımızı. Diğer tarafı da örerken beraberce görelim. Buraya kadar kolla ilgili anlaşılmamış bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Tamamlayıp geliyorum. Yazlık kazağımın kolunu bitirdikten sonra yerine yerleştirdim. Daha sonrasında da kazağın etrafını birleştirerek ördüm. Böylelikle bir tarafını tamamlamış oldum. Diğer tarafı hala açık. Kol motifini de yerine yerleştirmedim. Çünkü o kısmını beraber yapacağız. Burada ilk olarak üstünde göstermek istedim. İlk olarak kolu doğru yeri bulup yerleştiriyorum. Nasıl bulacağız birazdan göreceğiz. Daha sonra da kolun altından başlayıp ya da etek ucundan başlayıp hiç fark etmez. Bir ucudan başlayıp diğer uca kadar kafeslerimi örerek birleşip bu şekilde de bluzumuzun yapımını tamamlamış oluyoruz. Şimdi diğer tarafa geçerken yapmamız gereken işlem kazağımızın ters tarafını önümüze açmak olacak. Sadece kazağımızın ters tarafı değil, aynı zamanda kol parçamızın da ters tarafını karşılıklı yerleştiriyoruz. Biliyorsunuz buradaki çarpılarımızın sayısı 19 taneydi. Bunun için bu 19 tane çarpının 9'unu bir tarafa, 9'unu bir tarafa, ortada kalanını da tam omuzdan gelen, bakın şu omuzdan gelen kısma tutturuyorum. İlk olarak bunu buraya tutturduktan sonra da karşılıklı şu şekilde motifleri baz alarak şöyle önüme yatırdığımda zaten nereye birleştirmem gerektiği böyle ortaya bakın gayet güzel çıkıyor. Bu şekilde parçanın yerini tam olarak bulmuş oluyorum. Bulduktan sonra da hemen buradan ilk olarak kolu yerine yerleştirmeye başlayacağız. İlk olarak buradaki ilmek belirleyiciyi çıkardım ve tığımı 2.75 milime döndürdüm, değiştirdim. Yani 3.5 milim kullanıyordum. Bir tık daha alt numaraya geçtim. Siz de elinizde ara numara olmayabilir. 3.5 kullanıyorsanız bu omuzu birleştirirken daha rahat ilerleyebilmek adına yarım milim daha küçük bir tığ geçebilir. Aynı tığla da devam edebilirsiniz. İlmeğimi çıkarttıktan sonra ilk olarak buradan başlayacağım. Şu kafesin tepesine batıyorum. Aynı şekilde de burada da tutturduğum yerim belliydi. Onun tepesine de şöyle batıyorum. İlk başta bir şöyle batıp sık iğne ile orayı sabitliyorum. Daha sonra ise artık burada görmüş olduğumuz zincir tepelerine, yani şu ilmek tepelerinin dışta kalan kısmına bakın. Dışta kalan kısmı burası. Burada da dışta kalan kısım hemen dibinden batayım. Budur. Yani dış yüze bakan, iç yüze bakanlara batmıyorum. Şimdi tekrardan bakınız. Dışta kalan ilmeğimi hepsinin içinden geçiriyorum. Karşılıklı. Dışta kalan, yine burada da dışta kalan ve içinden geçiriyorum. Kaydırma yöntemini kullanarak kol parçasını büyük parçaya, yani beden parçasına bu şekilde birleştirmiş olacağım. Siz tercih ederseniz, severseniz iğne de kullanabilir.
dikerek bu parçayı beden parçasına rahatlıkla da birleştirebilirsiniz. Ben çok fazla dikişi sevmediğim için her zaman daha ziyade tığ kullanmayı tercih ediyorum. Çok zaruri olmadığı takdirde. Bu şekilde sonuna kadar ilerleyeceğim. Artık hiçbir farkı yok. Bakınız. Buraya geldiğimde bunu çıkartacağım. Buraya geldiğimde bunu çıkartacağım. Buraya geldiğimde tamamen de bitirmiş olacağım. Göstermiş olduğum teknikle kol parçasını yerine yerleştirdik. Şimdi artık şöyle bütüne geçelim. Parçamı formunu verecek şekilde katlıyorum. Bakın. Ve birleşeceğim kısım hem yan kısım hem de kol kısmım olacak böylelikle. Daha sonrasında da zaten işlemimi bitirmiş olacağım. Bakınız şöyle göstereyim hemen. Şimdi buradan başlayacağım. Buradan başlayacağım. Örmeye ilk tarafta sadece bir tur kafes geçeceğim. İlk taraf sadece bir tur kafes. Arka tarafta birleşeceğim kısma geldiğim andan itibaren de artık hem yanı hem de kolun arkasını kol parçasına birleştirip bluzumu, kazağımı tamamlamış olacağım. Öyleyse hemen buradan kafeslerimizi örmeye başlayalım. Kol parçasının kenarını alıyorum ve ilk şu noktaya bakın, şu kafesli olan noktayı bulup oraya ilk kafesimi örerek devam edeceğim. Bir zincir çektim. Belli aralıklarla biliyorsunuz. Göze hoş gözükecek aynı aralıklarla devam ediyorum. Bir zincir çektim. Hemen şuradaki boşluğun içine de batıp bir kafes örüyorum. Bir zincir çektim. Buraya da batıyorum. Bir kafes örüyorum. Bu kol kısmının yan tarafında sadece belli aralıkları kendimiz tespit edip kafesleri örüyoruz. Kazağın yan taraflarına geçtiğimizde zaten orası kafes olduğu için her kafesin üstüne bir kafes öreceğiz. O kısımda işimiz çok kolay. Bu arada bu kafesli kısmı da kazağın ön yüzünden örüyorum. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi buraya herhalde anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Kafeslerimi belli aralıklarla örüyorum. Yan tarafa da geçişi birlikte yapalım. Tabii ki ekleme kısmına geldiğimizde de beraber öreceğiz. Kol boyunca bir tarafın kafesini örerek geldim. Şimdi yan tarafa doğru geçerken kafesli kısma gelmiş oluyorum. Böylelikle de sadece her kafesin üstüne bir kafes örerek bluzun etek ucuna kadar devam edeceğim. Bakınız. Bir zincir. Burada kafesin üstüne batıyorum. Yani alttaki yarım trabzana batıyorum. Bir kafes örüyorum. Bu şekilde de aşağı kadar ilerleyeyim. Diğer tarafın örümüne başladığımızda aynı zamanda birleştirmeye de başlamış olacağız. Burada bluzun eteğinin bir ucuna kadar geldim. Şimdi burada hemen tığın üstüne ipimi alıyorum. Yeni kenarı birleştireceğim. Kenarı ayrıca elime alıyorum. Şöyle alayım ipimi. Hemen onun şu köşesini buluyorum. Bu ilmekten çıkacağım tığımı. Buradaki bakın buradaki ilmeğin arkasından batıp bu ilmeği içinden geçirdikten sonra bir zincir çekeceğim. Tığın üstüne ipimi alıp buradaki kafesin ilk yarım trabzanın tepesine batacağım. Tekrar bir zincir çekip çıkacağım ve bu karşısındaki denk gelen bacağa batıp içinden geçireceğim. Bir zincir çekeceğim. Buraya geleceğim hemen. Yine burada kafesimi örerken bir zincir çekip çıkıp karşı taraftaki karşısında kalan bacağa batıp içinden
çıkartacağım. Yine bir zincir çekeceğim. Hemen buraya gelip buradaki yarım trabzanımı örüp kafesimi oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığdan çıktım. Karşısındaki denk gelen bacağın içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yeniden burada batmam gereken yere batıp sıradaki kafesimi örüyorum. Bir zincir çekiyorum, çıkıyorum. Karşısındaki bacağın içinden ördüğüm ilmeği geçirip tekrar bir zincir çekiyorum. Sırasıyla aşağıdaki kafeslerimi örerken karşı tarafta da denk gelen yarım trabzanın içinden ilmeğimi geçirip nizami, yani karşılıklı şöyle düzenli bir şekilde birleştirmemi yapmış oluyorum. Bakın hemen zaten batacağım yer aşağıda belli. Kafeslerin burada bacakları var. Hepsi belli. Onların tepesine batıyorum. Zinciri çektikten sonra da zaten onun karşılığı da hemen belli. Hemen karşısına denk gelen. Böyle bluzun yan kısmını tamamlamış olacağım. Kola geldiğimde de bir tarafta kolu kafesleri oluştururken diğer kafeste yine aynı birleşiyor olacağız. Kola geldiğimde de oradaki minik geçişimizi de birlikte yaparız gene. Bedenin yan tarafını birleştirerek geldim. Kol altından döndüm. Şimdi kol kısmını birleştiriyorum. Dediğim gibi burada kol kısmının yan tarafı henüz kafesler örülmediği için bir taraftan buranın kafeslerini örerken bir taraftan da karşı tarafla birleşmeye devam ediyorum. Aslında aynı mantık, biraz evvel gösterdiğim gibi yine birlikte de yapalım istedim. Biraz belli aralıklarla aşağıdan göz kararınca bunu kararlaştırıyorum. Kafesimi örüyorum. Bir zincir çekip tığdan çıkıp karşısındaki hemen denk gelen yarım trabzanın içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine belli aralıklarla aşağıda kafesimi oluştururken bir zincir çekip karşıya geçiyorum ve benim yani karşılıklı bunu şöyle üst üste aynı yerlere denk getirdiğimde bakın bu çizgiyi örerken karşıda da şunu göstermek istiyorum. Şimdi bu bununla denk. Bu çizgi bunun karşısında ya, bakın tam olarak bunu örerken karşısındaki de çizgideyim. Yani bunu kontrol ede tam karşılıklı öre kol ağzına kadar gelip tamamlayacağım. Yazlık kazağımın finaline geldim. 36'dan 42 bedene kadar uygun olacak bu kazağı sözünü ettiğim gibi Bil Hayalobi'nin kampımız için seçtiği iple örmüştüm. %100 koton bir ip. Toplamda 300 tarttığımda bunu 320 gram geldi. Yani 350 gram kadar bir ip 36'dan 42 bedene kadar çok rahatlıkla olacaktır. Sadece bir 100 gram fazla almak yeterli gelecektir bedenini büyütmek için. Bunu da belirtmek isterim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Video tabii ki yapımı çok kolay bir bluz diyemem. Tığ işinde bir miktar ustalaşmış olmak gerekir. Böyle artık hani bluzları çalışıyor olmak için. Yine de elimden geldiğince, dilim döndüğünce bir kez daha belki yapmak kısmet olmaz diye siparişimi hazırlarken sizlere de yapımını bırakmak istedim. Şayet beğendinizse her zamanki gibi bir kalbinize talibim. Beğeni ve yorum yapmayı unutmazsanız abone olmayı da tabii ki beni mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.